Petersburg şehrindeki en gözde saraylardan birindeyiz. Burası Yusupov Sarayı. Yusupov ailesi Kazanlı bir aile. Başta Müslümanlarken daha sonra Hristiyanlığı seçen soylu, akrabalık dereceleri Çarlara kadar ulaşan bir aile. O yüzden isimleri Yusupov. Bu saray Petersburg'da nehir kenarında görkemli bir saray. Ama bu sarayı turistler açısından önemli yapan bir olay var. Bir kişi var daha doğrusu. Kağıt yere düştü. Bir kişi var daha doğrusu. Bu arada yağmur da yağıyor. O yüzden zor çekiyoruz bunu. Sarayı önemli yapan kişi Rasputin. Şimdi Rasputin deyince hepimizin aklına Boney'in o çılgın şarkısı geliyor. Hareketli şarkısı, adamın dansı. Bize bunu anımsatan, Rasputin'i anımsatan bu şarkı oluyor ama Rasputin Rus tarihinde çok önemli bir karakter. Adam aslına bakarsanız çok da böyle soylu ya da bilgili, okumuş, dindar falan değil. Tarihçilerin anlatısına göre söylüyorum bunu. Sibirya'nın kırsal bir köyünde doğmuş ama küçüklüğünden beri garip özellikleri olan ve sanki gayipten bilgiler alan bir adammış gibi davranmış ve daha sonra dindar olduğunu insanlara lanse etmiş. Bir ara Kudüs'e gitmiş. Tabii bu o dönem için çok olağanüstü bir olay olduğu için onun dinli yönünün de kuvvetli olduğu düşünülmüş. İşte hastalara dokunuyor ve onları iyileştiriyormuş. Ne bileyim işte birisinin atı kayboluyor, bir şey kayboluyor. Şu adam çaldırıyor ve hakikaten de o adam çıkıyormuş. Şöyle olacak diyormuş, o gerçekleşiyormuş gibi. Ve ünlü ta başkent Petersburg'a kadar gelmiş ve nasıl olduysa o arada Çar ailesine kadar ünü ulaşmış. Çariçe'nin ve Çar'ın bir tane çocukları varmış, rahatsız. Çocuk bir türlü iyileşemiyor, yürümekte zorlanıyor ve gitgide de kötüleşiyor. Sonra birisi de demiş ki ya Rasputin diye birisi var, dokunduğu zaman, eliyle dokununca bile o kişiyi iyileştiriyor. Aman demişler getirin saraya. Böylece Çariçe ile arkadaş oluyor. Çocuk da her ne hikmetse Rasputin'in Rasputin onun yanına gidince çocuk iyileşme gösteriyor. Ve Çariçe'ye o kadar güveniyor ki artık neredeyse Çar'ın sözünü dinlemiyor. Rasputin onun için daha önemli oluyor. Hatta Çar'ın üzerinde de etkili. Çar ona yapacaklarını sormaya başlıyor. Çok da zampara da bir adam. Kadınların gözdesi böyle. Hatta tipini görseniz korkunç, çok çirkin bir adam. Bakışları falan böyle hiç bakışların felfecir okuyan bir tip. Ama kadınlar tarafından çok seviliyor. Dönemin soyluları ise Rasputin'den pek hoşlanmıyorlardı. O yüzden onu öldürmek için bir plan yaptılar ve eve çağırdılar. İşte yiyorlar, içiyorlar. Diyorlar ki gel aşağıda bir şarap koleksiyonu var, onu gösterelim. Aşağıya gittikleri zaman da bir kumar masası gibi bir şey düzenlemişler. Orada pasta ikram ediyorlar ve içki ikram ediyorlar. Pastanın içine siyanür koyuyorlar. Hatta içkisine de. Rasputin bunu yiyor, içiyor. Aradan yarım saat geçiyor. Normal şartlarda 1 dakikada insanın ölmesi lazım. Hiçbir şey olmuyor. Telaşlanan bu Yusupov ailesindeki işte soylu adam yukarı çıkıyor ve diğer soylulara diyor ki ya adama ben siyanürlü pasta yedirdim, hiçbir şey olmadı. Hakikaten bu adam efsunlu, olağanüstü güçleri olan birisi herhalde. Bunlar aşağı iniyorlar. Sonra ateş ediyorlar. Yani resmen adama ateş ediyorlar. 3 yerinden yaralandığı söyleniyor. Fakat adam ölmüyor. Ne yapacağız diyorlar. Adamı sarıyorlar. İşte bir beze, masa örtüsüne ne bulunduğu varsa ve hemen yanı başımızdaki buz tutmuş nehre gidiyorlar. Buzları kırıp cesedi atıyorlar. Tamam, zaten 2 dakika sonra üstü yine buz kaplandı. Bunlar rahatlar. Rasputin artık siyanürü yedirdiler. Ateş ettiler. Buzlu nehre attılar, öldü. Fakat birkaç gün sonra bu ceset nehrin bir kısmında bulunuyor. Rasputin olduğu anlaşılıyor. Sonra otopsi yapılıyor. Otopsi raporuna göre ne siyanür bulunuyor ne de kurşun izi bulunuyor. Deniyor ki bu olarak öldü. Şimdi anlatılan hikaye bu. Aslına bakarsanız resmi kaynaklarda şöyle diyor. İngiliz ajanlarının hakikaten öldürdüğü, yani Yusupovların öldürmediği, ajanların bir şekilde o partiye sızdı ve onların öldürüp nehre attığı. Otopsi raporunda da böyle bir şey yazmadı. Yani kurşunla öldürüldüğü anlatılıyor. Ama hikaye bizim insanların duymak istediklerini daha çok benimsediği için hepimiz bu olağanüstü hikayeye inanıyoruz. Yani
zehirlenmedi, kurşunla ölmedi, boğularak öldü hikayesine inanıyoruz. Yani Rasputin'in olağanüstü güçleri olduğuna. İngilizler neden öldürmek istedi Rasputin'i diye araştırınca da şöyle bir bilgi ulaştım. O dönemde İngiltere Rusya'yı savaşa girmesini istiyor. Fakat Rasputin Çar'a diyor ki hayır girme. Savaşa girersen kaybedersin, Çarlık dağılır ve diyor isyanlar başlar. Çar da Rasputin'in sözünü dinlediği için savaşa girmez diye İngilizler Rasputin'i ortadan kaldırmak istiyor. Şimdi bir takım uzmanların söylediğine göre diyorlar ki gerçekten Rasputin ölmeseydi, İngilizler öldürmeseydi ve Çar savaşa girmeseydi belki de Çarlık devam edecek, belki de Rusya'nın bu hali kurulmayacaktı bile. Yani Rasputin'in Rusya tarihindeki yerinin önemini böyle anlatıyorlar. Şimdi bu hikayenin bu kısmı. Diğer kısmı. Videonun başında Boney'in şarkısından bahsetmiştim. Hani ra ra Rasputin ra 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 Rasputin diye devam eden o şarkı. Bulup dinlersiniz. Ben sözleri tamamen Rasputin'i anlatan bu şarkıyı seviyorum. Hepimiz seviyoruz. Bir dönem herkes dinledi bu şarkıyı. Şarkıyı söyleyen şarkıcıyla Rasputin'in bağlantısını anlatacağım. Bu da şöyle oluyor. Olay şöyle gerçekleşiyor. Boney'in bu solisti, zenci adam yıllar sonra SSCB yani o Sovyet Sosyalist Rus Cumhuriyeti dağıldıktan sonra buraya bir konser vermeye geliyor. Konseri veriyor. İşte gayet memnun. Bu Yusupov Sarayı'nın karşı tarafında bir tane otelde kalıyor. Ve adamın sabah ölüsü bulunuyor. Kalp krizinden ölüyor. Rasputin'i söyleyen Boney'in şarkıcısı tam da Rasputin'in öldüğü bu Yusupov Sarayı'nın karşısında ölüyor. İşin enteresan tarafı tam da Rasputin'in öldürüldüğü gün 30 Aralık akşamı ölmesi. Bu bana çok enteresan geldiği için anlatmak istedim. Bütün bu bilgileri arama motorlarına yazdığınızda siz de ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgileri de okuyabilir ya da başka yerlerde izleyebilirsiniz. Daha fazlasını fotoğraflarla birlikte web sitemde anlatacağım. Web sitemin adını da açıklamalara koyarım. Hoşça kalın.